Daha önceki videomda rolantide ısıtmayan kalorifer sistemindeki ek su pompasını değiştirerek aracımızın sorununu çözmüştük. Ancak o videoda bahsettiğim gibi devir daim sağlam ve peteğin temiz olduğunu varsayarak araç devri artınca sıcaklık artıyorsa bu durum genellikle devir daim pompanızın kalorifer peteğine su yetiştirememesinden kaynaklanmaktadır. Özellikle LPG'li araçlarda bu olumsuzluk kendini bariz bir şekilde belli etmektedir. Peki rolantide ısıtmama sorununu nasıl en aza indirebiliriz? Bunları sırasıyla sizlere bahsedeceğim. İlk olarak aracınız LPG'li ise LPG regülatörünün sıcak su ihtiyacını doğrudan kalorifer hattına giden borulara T bağlantı yapıldığı için sıcak suyun bir kısmı buraya aktığından aracınız yoğun trafikte veya dururken sıcaklık hissedilir derecede düşebilir. Hatta çok soğuk olduğu da özellikle BMW marka araçlarda görülmektedir. Eğer aracınızda kalorifer musluğu gibi peteğe su girişini kontrol eden bir vana yoksa LPG regülatörünü petek sistemine paralel bağlamak yerine seri bağlayarak sıcak suyun herhangi bir yere dağılmadan tek hatta ilerlemesini sağlayıp bu olumsuzluğun önüne geçebilirsiniz. Az önce söylediğim kalorifer musluklu sistemlerde ise seçeneklerimiz biraz daha sınırlı olmakla birlikte birkaç çözüm daha mevcut. Bu anlatacağım yöntem ise biraz maliyetli ancak bu soruna kesin çözüm sunan ilave su pompası yöntemidir. Birçok markada fabrikasyon olarak bulunan bu pompa peteğe giden suyun debisini artırarak ve aynı zamanda araç stop edildiğinde bir süre daha çalışarak sürücüye konfor sağlamaktadır. Özellikle BMW F30, E60 veya E90 araçların ilave su pompasını alarak marka fark etmeksizin ısınma sorunu yaşayacağınız araca montajını yapıp elektriğini de benzin pompa rölesinden alırsanız aracın çalışmasıyla devreye girecek ve sıcak su sorununuzu çözecektir. Yaz aylarında ise bu pompanın fişini çekmeniz veya kalorifer sıcak konumu ile orantılı çalışmasını isterseniz o başka bir projenin konusu olduğu için ilerleyen zamanlarda devre ve bağlantı şemalarını içeren bir montaj videosu da paylaşacağım. İlave su pompasının maliyetinden dolayı bu seçeneğe sıcak bakmayanlar için içlerini ısıtacak kendi bulduğum çok ucuz yollu bir yöntem daha var. Giriş bölümünde bahsettiğim şekilde araç kalorifer hattına T bağlantı yapılarak alınan regülatör sistemlerinde bu yöntem büyük oranda çözüm sağlamaktadır. İlk olarak LPG hortumunun iç çapı kadar yaklaşık 16 mm çapında pirinç bir çubuk edinmemiz gerekiyor. Bu çaptaki pirinç çubuk LPG su hortumunun içine 0'a 0 girmektedir. Daha sonra bu çubuğu yaklaşık 1 santim uzunluğunda keserek orta kısmından diş açabilmek için 5 mm çapındaki bir matkapla deldim. Eğer aracınız küçük hacimli ise metrik 5, büyük hacimli bir motora sahip iseniz metrik 6 veya metrik 8 diş açabilirsiniz. Ben metrik 6 diş açmak için uygun kılavuzları alıp deliğe sırasıyla hepsini uygulayarak diş açma işlemini gerçekleştirdim. Diş açmamdaki amaç ise bu parçayı hortum içine yerleştirdiğimiz zaman tekrar sökmek istediğimizde bir cıvata aracılığıyla takıp çekmek için çok işlevsel olacaktır. Aksi takdirde hortumu kesmeden bu parçayı çıkartmak mümkün olmayacaktır. Pas ve korozyonun önüne geçmek için pirinçten tercih ettiğim bu debi düşürücüyü regülatör su giriş ve çıkış hortumlardan birinin içerisine yerleştirip kayma yapmasın diye dıştan ekstra bir kelepçe atarak suyun yönünü büyük oranda peteğe aktarmış olduk. Şimdi herkesin aklındaki soru, bu delikten gelen su regülatöre yeter mi?